Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben bugün gördüğünüz gibi parıl parıl parlıyorum. Gümüş rengi giyindim çünkü bugün gönlümün şampiyonu olan kişiyi izleyeceğiz ve onun için özel gümüş konsepti hazırladım. Evet, şarkılara geçelim hazırsanız. İlk ülkemiz Litvanya ve Lyon. Lyon Cecca. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Her zamanki gibi. Evet, Lyon benim bu gümüş rengi girmemi sağlayan kişi. Çünkü kendisi tamamen silver takılıyor. Şarkının konsepti ve günlük hayatta da Eurovision'a kadar takıldığı hali bu. O yüzden ben de bugün böyleyim. Şimdi şarkıyı dinleyeceğiz ama önce biraz Lyon'la ilgili bilgi vereyim size. Lyon 94 doğumlu diye hatırlıyorum. 32 yaşında. Ve Lyon gençlik yıllarında işte lise, üniversite zamanında müzikal ve sahne eğitimi almış. Zaten daha çok hani sahnede de bir şeyler canlandırıyor. Sadece şarkı söylemiyor. Onu çok görüyorum. Ve şöyle bir bilgi var kendisiyle alakalı. Kariyer hayatı boyunca drag sahnelerinin bir figürü haline gelmiş birisi kendisi. Bir drag queen olduğunu düşünüyorum. Şimdi şarkıyı dinleyelim. Daha sonra şarkıyla alakalı yorumlarımızı yapalım. Şunu söylemek istiyorum. Birincisi zaten tamamen kendini gümüşe boyaması bence muhteşem bir fikir. Ve bunu çok güzel bir şekilde uygulamış. Sahneyi çok güzel kullanıyor. Ben normalde çok şatabat severim. Böyle dansçıları olsun, görsel şölen olsun. Fakat bu kadar sade bir iş yapıp bu kadar güzel değerlendirmek. Yani şu sade sahneyi o ufak ufak detaylarla o kadar güzel bir hale getirmiş ki. O korkuluk şeyin içinden çıkması işte. Pelerinin içinden çıkması. O pelerinin dik durması. Sonra minik minik hareketler. Sadece ritimleri uyarak hareket etmesi, tek başına dururken şarkının patlayan bir yerinde onun yıkılması, muhtemelen sözlerle alakalı gidiyor işler. Tabii yani sözlere sürekli bakıyorum ama anlamayınca insan akılda kalmıyor. Bence onunla alakalıdır o pelerinin de aşağıya inmesi diye düşünüyorum. Sesi beni benden alıyor. Yani bu ses tonuna ben bayılıyorum. Şarkı beni benden alıyor. O yüzden devam. O konfetileri inşallah patlatacağız o gün.
Öncelikle dediğim gibi zaten benim gönlümün birincisi bu şarkı ve Litvanya ve Leon. Kendisine karşı inanılmaz böyle bir sempati besliyorum. Şarkıyı ilk dinlediğim günden itibaren, gerçekten bu şarkıyı ilk dinlediğim anda çok sevdim ben bu şarkıyı. O en baştaki girişte ve şarkının şu tırırt, hani o şey tarafları var ya, bileğin döndürdüğü taraflar. O zil sesi mi artık o bilmiyorum ama çok hoşuma gidiyor. O tarz yaptığı o şeyler çok hoşuma gitti. Ben Leon'un sesine bayıldım. Leon'un zaten o draglıktan, yani o drag queenlikten gelme bir hali tavrı var. Sahneyi nasıl kullanacağını, nasıl dans edeceğini, nasıl hareketler yapacağını çok iyi biliyor ve beni çok aldı bu yüzden. Ben en başından beri bu şarkıyı yapmayı beklediğim için, bu şarkıyı izleyip yorumlamayı beklediğim için çok heyecanlandım bu şarkıyı yorumlarken. O yüzden şu an aklıma söyleyeceğim hiçbir şey gelmiyor. Çünkü ben 2 aydır zaten bu şarkıyla ilgili söylenecek her şeyi kendi kafamda kendime söylüyorum. Size biraz şarkının sözlerinden bahsetmek istiyorum. Solo quiero istiyorum demek. Diyor ki dünya yansa ben saçımı taramak istiyorum. Korkutuyor beni. Nereye gelecek olsam bile beni takip ediyor. Kim cüret edebilir ne için yaşadığımı sormaya. Nakaratında şunu söylüyor. Deli gibi bir dünyada yaşıyor olsak bile dua edilecek Tanrı kalmış olmasa dahi sadece fazlasını istiyorum. Sadece fazlasını istiyorum. Yani şarkının içeriği bu. Ne olursa olsun sayıyor. Şöyle olsa bile, böyle olsa bile, şöyle olsa bile ben sadece daha fazlasını istiyorum. Bu dünyada ne olduğu önemli değil. Bana her şeyi verin diyor. Zaten o kostüm de tamamen bunu yansıtan bir kostüm bence. Ben Leon'un birinci olmasını istiyorum. Eurovision'da kaçıncı olur derseniz gerçekten bilmiyorum. Çünkü Litvanya ülke olarak çok güçlü bir ülke mi bilmiyorum. Eurovision'u takip ettiğim kadarıyla şarkılar ne kadar iyi olursa olsun, sesler güçlü olursa olsun, bu şarkı benim gönlümde birinci. Tabii birinci olması için herkesin çok konuşması lazım bu şarkıyı. Bu şarkıyı herkes konuşmuyor. Hatta bu şarkı hiç kimse konuşmuyor. Neden bilmiyorum. Neden bu şarkı konuşulmuyor? Çünkü şöyle bir hali var yani. Geçen sene Tommy Cash bunu yapmıştı biliyorsunuz. Leon her yere bu kostümle gidiyor. Ondan sonra bu sahnede nasıl yürüyorsa, nasıl hareket ediyorsa her yerde böyle hareket ediyor. Yani bu Eurovision ruhunu Leon aslında kendi yaşantısına da kattı. Böyle hareket ediyor. Tommy Cash de geçen sene böyle yapmıştı, hatırlarsınız. Her yere o takım elbiseyle gitmişti ki hala gidiyor. O yüzden yani ben Leon'un çok konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Leon'u lütfen konuşalım. Sürekli Leon'u konuşalım arkadaşlar. Neyse, o yüzden ilk 5'e girmesi gerekiyor. Eğer ki bu şarkı ilk 5'in altında olursa, hatta onun altında olursa benim için Eurovision bitmiştir. Bence 4 olacak. Olur mu bilmiyorum. Bence 4 olmalı Eurovision'da. Bir şey söyleyemiyorum kaçıncı olacağıyla alakalı. Hakkaniyetli olunursa eğer bu şarkının 4. olması lazım. Göreceğiz arkadaşlar. Diğer şarkıya geçelim. Daha fazla gözlerinizi almayayım dedim. Üstümü değiştirdim. Şimdi sıradaki ülkemiz ev sahibi ülke Avusturya. Geçen sene Avusturya biliyorsunuzdur diyeceğim ama bilmiyorsunuz. Ben daha ilk dinlediğimden itibaren JJ'in birinci olacağını söylüyordum ve birinci olmasını çok istiyordum. Ve birinci de oldu JJ. Avusturya o yüzden geçen sene benim favori ülkemdi. Aslında ben Tommy Cash'i daha bir ayrı sevmiştim ama Eurovision'un hakkı kesinlikle JJ'in hakkıydı. Eurovision özelinde kesinlikle JJ'in birinci olması gerekiyordu ve oldu. Şimdi bu sene Avusturya beni Moldova gibi gülümseten, güldüren bir ülke, bir sanatçı. Cosmo. Cosmo gerçek adıyla Benjamin Gedeon. Cosmo 2006'lı bir gencimiz, bir arkadaşımız. Avusturyalı şarkıcı. Bu sene ev sahibi dediğim gibi. O yüzden genelde bir önceki sene kazanan ve ev sahibi olan ülkeler çok da birinciliğe oynamıyor aslında. Ama bu sene öyle değil gibi ya, bilmiyorum. İlk dinlediğimde öyle demiştim. Tamam, bunlar birinciliğe oynamıyor ama zamanla böyle dinledikçe, izledikçe hoşuma gitmedi değil aslında. Beni şaşırttı Cosmo. Biraz Cosmo'yu araştırdım. Cosmo ile ilgili şöyle bir şey öğrendim. Cosmo, yanlış yazılmamıştır burada. 4 yaşında müzik okuluna kaydoldu. 4 yaşından beri müzik eğitimi alıyormuş. Ve kendisi 13 yaşından itibaren şan eğitimi alıyor. Enstrüman da çalıyormuş bayağı. Ben şu yüzden şaşırdım. Bu kadar donanımlı birinin böyle bir şarkı yapma şaşırdım. Ama tabii ki de yani artık günümüzde bunlar yürüyor ve neden yaptığını çok iyi anlayabiliyorum. Ama bu bilgilerden sonra Cosmo'yu bir dinlemek istiyorum. Çünkü bayağı başarılı olsa gerek müzik konusunda. Hemen şarkıya geçelim. Yalnız gümüş rengi kostümümü çıkartmama hiç gerek yokmuş. Yine bir gümüşle ilerliyormuşuz. Ben bunu hatırlamıyorum.
Ya zaten ben sesini neden yani bilmiyorum. Ona şaşırdım işte. Siz de aynı şaşkını yaşıyor musunuz bilmiyorum. Şu yüzden şaşırdım işte yani bu ses bu kadar küçük yaşta şan eğitimi almış, işte ufacık yaşta müzik eğitimi almış falan birinin sesine benzemiyor gibi geldi bana. Hani bir de bu kadar eğitimli bir sesin var, neden böyle bir şarkı tercih ettin? Hani sesini gösteremiyorsun, şarkıyla alakalı bir şey aslında. O yüzden biraz şaşırdım yani, bu ses beni hiç wow yapmadı. Bu ses dinleyesinde gelmiyor. Bir de şöyle bir eleştiride bulunacağım. Ya böyle bir altyapıda mı bir şeyde bir eksiklik var yani. Bir müzikte bir şey çekmiyor. Bilmiyorum neden bu. Bana mı öyle geldi? Bir coşku yok. Çok böyle ruhsuz ilerliyor. Şarkı çok eğlenceli bir şarkıyken aslında müzikte bir şeylerin eksikliği yüzünden tam coşturamıyor gibi hissettim. Çok böyle kısık geliyor gibi hissettim. Bu nerenin hatası ama hani hata da yapmayacak bir sanatçıya benziyor. Demek ki bende bir hata var. Nakaratlı sesi çok güzel bence. Nakaratta sevdim. Und alle wollen eine Tanzschei. Sie wollen hier sein, doch ohne Tanzschei. Exzitieren bleiben, haben sie eine Tanzschei. Das soll kein Witz sein, weil ohne Tanzschei, dann kommen sie nicht rein. Şimdi şunu söyleyeceğim, öncelikle sahneyi çok sevdim. Çok çok tatlı bir şey yapmış ve sahnede böyle klip çekiyor gibiler. Yavaşlatıyor falan filan, böyle o kafaları çok sevdim. Ve ben bu sahnenin Eurovision'da çok daha büyük bir şey yapılacağını düşünüyorum. Yani evet, şey aynı kalır, konsept aynı kalır ama bir şeyler ekleyeceklerini düşünüyorum. Umarım eklerler, bu kadar da sade kalmasın. Yani konsept güzel, hareketler, danslar, çok klip çeker gibi yavaş yavaş hareketler falan çok sevdim. Ama bir tık sade kalmış. Onun dışında Kozmo bence çok güzel, yani çok rahat okuyor. Hiç kasılmıyor, bir heyecanı yok. Fakat işte ses konusunda belki de ben çok anlamadığımdan. Çünkü yani baktığımda bu kadar eğitimli bir ses olduğu için yanlış da bir şey söylemek istemiyorum ama beni çeken bir ses değil açıkçası. Öyle söyleyebilirim. Şunu söyleyeceğim. Acaba dinlerken aklıma geldi ama kesip söylemedim. Acaba şimdi şunu dedim ya ben. Fransızca o kadar güzel bir dil ki ve şarkıya uyumlu bir dil ki Fransızca şarkı söylediğinde ne söylediğinin bir önemi yok ve nasıl bir ses söylediğinin bir önemi yok. Hani her türlü çok güzel çıkıyor. Belki de bu dilde, ne hangi dil konuşuyorlar bilmiyorum ama belki de bu dilde hani ne kadar güzel bir sesle söylersen söyle hiç güzel çıkmayacak bir dildir ve o yüzden çıkmıyordur. Bilmiyorum ama ses konusunda benim için sınıfta kaldı. Avusturya benim için 15. falan. Ya kötü değil bu arada şarkıyı. Ben şarkıyı sevdim de ama şarkıda çok eksiklikler var gibi geldi bana. O yüzden 15 diyorum. Baktığımızda Avusturya güçlü de bir ülke. İlk 10'da da olabilir. Hiç yorumum yok. Bu konuda hiçbir şey söyleyemiyorum. Sizinle beraber Eurovision'da göreceğiz bakalım kaç olacak. Sizin varsa bir fikriniz, bir düşünceniz yazabilirsiniz siz aşağıya. Heyecanla bekliyorum, merakla okuyacağım onları da. Diğer ülkemize geçelim. Ve şimdi de 2024'ün birincisi olan ülkeye gidiyoruz. Veronica Fusaro ile Alice. Ya ben sadece Veronica'nın 97 doğumlu olduğunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Böyle sıkıcı şarkıları, sıkıcı ülkeleri araştırdım. Direkt şarkıya girelim. Ben bu şarkıyı bir kere dinledim ama öyle yani dinlerken ve hiç de sahnesini izlemedim sanırım. O yüzden sizinle ilk defa izleyeceğim.
precious price. I've studied your ways, the way you behave, and I spill my secrets to you. Let me inside. I'll be polite. Oh, I won't make a mess while you're looking so stressed. Just let me talk to you. I've been watching you. Don't you be scared, be honest. I live in your head. I'm lonely too. This world's been so cruel. I've been too wasted for you. Honest. Ooh, stop knocking on the door. Don't lay low on the floor. You're safe in my arms. No, I've never harmed. Head on your head because I'm in love with you. Lights in my life is running. Please open your eyes. Why are you turning cold from feather to stone? Baby, don't leave me alone. Şarkının sözleri anlamaya çalıştım ama İngilizcem buna yetmedi. Şu yüzden bu arada arkadaşlar şarkı çok güzel bir şarkı. Kızın sesi çok güzel ve şunu fark ettim. İsviçrelilerin sesi hep aynı tonda mı? Geçen sene katılan kızın da voyage, voyage, voyage. O ses de böyle aynı değil miydi? Küçük çocuk sesi gibi böyle çatallı ama temiz de aynı zamanda. O sesin adını bilmiyorum. Mutlaka bir ismi vardır o sesin bence. Sanki bütün İsviçrelilerin sesi aynıymış gibi geliyor bana. Kızın sesi çok güzel. Şarkı çok güzel. Ama yani ben şu noktada tepkiliyim. Benim için bir Eurovision şarkısı değil bu. Ama şu an hani tekrar dinleyince ve bakınca aslında Eurovision'a da kendini çok gösterebilecek, sahne alabilecek bir hali var. O yüzden bu şarkı kesinlikle ilk ona girecek. Ha, benim favorim değil ve hani ilk onda da görmek istediğim bir şarkı değil ama çok güzel bir şarkı, çok güzel bir ses ve sahnede ne yapacaklarını da kestiremiyorum. O yüzden başarılı bekliyorum. Şunu anlamaya çalıştım. Klibi izledim ya şimdi, hani bu klip bana şöyle geçti. Sözleri anlamaya çalıştım ama maalesef anlayamadım. Şimdi bakacağım sözlerine. Ya bir eski sevgilisi evleniyor, onun düğününe katılmış. Ya çok yakın arkadaşı evleniyor ve onu üzülüyor onun düğününde. Vallahi anlamadım, merak ettim, o yüzden bakacağım şu an. Bu şarkı ne anlatıyor? Çok merak ettim. Yani sahneden ne yapacak onu da merak ediyorum. Yani şunları diyormuş. Alice, içeri girmeme izin ver. Söz veriyorum, edepli olacağım. Hayır, ortalığı çorbaya dönüştürmeyeceğim. Neden bu kadar stresli görünüyorsun? Sadece izin ver konuşabileyim. Sürekli seni izledim. Aşk şarkısı ama sondakini anlamaya çalıştım. Lütfen gözlerini aç, neden soğudun birden? Hafiflikten ağırla canım benim, beni yalnız bırakma. Alice ölüyor mu acaba? Onu çok merak ettim. Bu şarkı bir aşk acısı mı? Arkadaş mı evleniyor? Kıza mı aşık? Ya da kız ölüyor da onu düğün olarak mı nitelendiriyor? Vallahi bilen varsa yazsın, merak ettim ya. Şarkı beni meraklandırdı. Anlamaya çalıştım ama olmadı. Diğer şarkıya geçebiliriz arkadaşlar. Ve şimdi sırada şarkısını en beğendiğim ülkelerden biri olan Belçika'ya geçiyoruz. Bu cümlede biraz bir devletlik oldu sanki ama neyse. Şimdi biraz dedikodumuz var arkadaşlar, bu yüzden mutluyum. Belçika, öncelikle şöyle bir eleştirim var benim Belçika'ya. Belçika yıllardır gördüğümüz aslında malum ülkeyi en çok sabote
eden, malum ülkeyi en çok boykot eden ülke. Nasıl anlıyoruz bunu? Çünkü malum ülkenin şarkısı çıktığında ekranlarını karartan bir ülke ve bunu yapan tek ülke diye biliyorum. Ve her sene böyle şey bekliyoruz yani artık çekilecekler diye. Ve çekilmiyorlar. Ve ben Belçika'nın müziğini oldum olası da beğenmemişimdir. Hani hep bana hitap etmeyen şarkılarla çıkmışlardır. Fakat bu sene beni benden aldı Belçika'nın şarkısı. Onu söyleyeyim öncelikle. Ama onu anlayamadım yani. Hani bu kadar da bu sene bu kadar da ülke geri çekilmişken aslında yani o yolda açılmışken hani tek başına yapamazsın. Anlıyorum çünkü öyle ülkelerde var. Tek başınayken çekilemeyen. Konuşacağız. Ama hani bu kadar da ülke çekilmişken aslında tam zamanlıydı yani. Sen en çok tepki gösteren ülkesin ama neden çekilmedin bilmiyorum. Neyse ilk çekilmemişsin. Senin sayende Esla'yı tanıdım bu sene. Şöyle de bir bilgi edindim. Onu daha bugün edindim. Şaşırdım da. Şöyleymiş arkadaşlar. RTBF'in aday listesinde herhalde bu Belçika'nın Eurovision oluyor bilmiyorum artık kadarını. Mantissa, DJ Henry Pfeffer, Esila ve Loic Notet yer alıyordu. İddialara göre Loic Notet kendisine gelen teklifi kabul etmiş ve Eurovision'a katılması kesinleşmişti. Ancak malum ülkenin yarışmaya onaylanan katılımı nedeniyle şarkıcı yarışmadan çekilmiş. Helal olsun. Duruş olan insanları seviyorum. Bu Esila'nın duruşu yok demek değil. Çünkü Esila çok küçüklüğünden beri Eurovision'u hayal eden biriymiş arkadaşlar. Bu beni çok duygulandırdı. O his çok güzel bir his. Yani küçüklüğünde bir şey hayal ediyorsun ve yıllar sonra hayal ettiğin yerde oluyorsun. Çocuksun daha hiçbir şey yok yani ne olacağın belli değil, kim olduğun belli değil, neler başarabileceğin belli değil ve yıllar sonra o izlediğin hayalini kurduğun yerde kendin varsın. Bu his muhteşem bir his ve o yüzden Esila'yı çok iyi anlıyorum. İyi ki de çekilmemiş. Esila şöyle söylüyor. Tam olarak farkına varamıyorum. Bir yanım hala başka bir yerde. Sanki Belçika'yı temsil eden kişinin ben olduğum gerçeğini bastırıyormuşum gibi. Elbette stres var. Ülkemin gurur duyması için elimden gelenin en iyisini yapmak ve özellikle onu hayal kırıklığına uğratmamak istiyorum. Avusturya'ya gitmek için sabırsızlanıyorum. Çok az kaldı. Bu tamamen çılgın bir macera. Küçüklüğümden beri peşinden koştuğum bir hayal. Ve bugün tereddüt etmeden şunu söyleyebilirim. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlı ve mutlu olmamıştım. Eurovision şarkısı hakkında ise bu umut dolu bir mesaj. Gençliğin kararlılığına, iyimserliğine ve kendi yolunu çizebilme gücüne adanmış bir marş. Günümüz dünyasında çatlayan ya da kırılan her şeye rağmen ilerlemeyi, hayal kurmayı ve buzun üzerinde dans etmeyi seçen bir gençlik. O zaman ben hemen şarkıya geçmek istiyorum. Canlısı yok sanırım. I got that summer on my skin. It burns, it lives, it burns within. That wheel is hot and I'm driving. Rains are gone, but I'm sinking. I'm gonna burn, I'm gonna scream. I won't love, but I'm not love. Call me queen, no, I'm not royal. Won't you go? When I'm alone. I keep dancing on the ice where everything dies, frozen to the bone. I keep dancing on the ice 'cause I feel alive.
Ben şarkıyı çok sevdim. Şarkıyı ilk dinlediğimde çok hoşuma gitmemişti. Sonra evde işte yemek yaparken böyle arkadan açtığımda çok böyle beni sardı, böyle bir eğlendirdi. Sonra böyle bir sözlerine kulak verdim. Çok İngilizcem yok ama tabii ki de anlayabildiğim yerlerde oluyor. Ve sözlerini çok merak ettim. Anlayabildiğim şeyler oldu falan böyle. Sözlerine baktığımda da benim için şöyle bir şey anımsattı arkadaşlar. Sanki Teoman'ın kadın versiyonu gibi. Böyle çok Teoman sözleri gibi geldi bana. Oradan da beni bir çekti. Fakat işte bu seneden çok tekno yapıldı bu sene, işte geçen sene yapıldı falan. Burada da biraz böyle tekno esintileri olması beni biraz düşündürdü. Ya beni çok alan bir şarkı ve ben Esla'yı takip ediyorum Instagram'dan. Esla'ya bayıldım. Esla'ya çok arkadaş olmak isterim. Harika, böyle çok mütevazi bir kız belli. Çok eğlenceli bir kız, o da belli. Kendisiyle inanılmaz bir bağ kurduğum için, çünkü Esla'yı ben şu an arkadaşım olarak görüyorum. Ve Esla'ya böyle hani güzel motivasyon cümleleri yazdım. Ona göndermek istedim. Ve o da bana cevap vermiş. Çok tatlı bir insan. Ben şarkıyı çok beğendim. Şarkının sözlerini çok beğendim. Esla'yı çok beğendim ve sahnesini çok merak ediyorum ve çok iyi bir sahne yapacağına eminim. Zaten klibinde de çok güzel bir klip yapmış. Yani eğlenceli bir klip. Sahnesinde çok iyi olacağından eminim. Fakat şöyle bir şey var ki benim eşim bu şarkının yarı finali geçmeyeceğini düşünüyor. O yüzden bilmiyorum yani. O da genelde yakalıyor. İyi anlıyor bu işlerden o da. Ama yani yarı finali umarım geçer. Bir de baktığımda işte ilk onunla beraber yarışacak olanlar da güçlü ülkeler. O yüzden korkuyorum. Yani bence biraz riskli bir şarkı. Geçecek mi geçmeyecek mi bilmiyorum. Benim için bu şarkı bu arada 5. Benim listemde bu şarkı 5. Ben çok sevdim bu şarkıyı. Ama işte inanın bilmiyorum ya. Çok üzülüyorum. Bu şarkı çok böyle riskli bir yerde bence. Bilmiyorum. Ama inşallah bu şarkı ilk 10'da olur. Ve yarı finali inşallah geçer. Sizin için bu şarkı kaçıncı çok merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu şarkıyla ilgili? Beni bu şarkıda rahatsız eden hiçbir şey yok. Eşim de şöyle diyor. Çok pop bu şarkı diyor. Yani çok sıradan geldi onun için. Oradan bakınca da evet. Ama ben çok sevdim. Ve tabii canlısını da bilmiyorum. O yüzden de bir şey söyleyemiyorum. Yani canlı nasıl söyleyecek bu şarkıyı? Alabilecek mi bizi? Nasıl olacak? Bilmiyorum. Esila, seni seviyorum. Diğer şarkıya geçelim. Ve o çok konuşulan ülkede sıra Norveç. Aslında bundan işte 1-2 ay önce çok konuşuluyordu. Şimdi size şu hikayemi anlatayım. Biz de ilk işte şarkı dinliyoruz ya, artık o ilk heyecan, yani ilk başta şarkı dinliyoruz falan filan. Ve bu şarkı inanılmaz aklımızda kaldı. Sonra Instagram'a girdiğimde, işte Eurovision'la ilgili şeyler izlediğimde, dinlediğimde falan Jonas Love'un çok fazla konuşulduğunu gördüm. Bir ara sürekli bu şarkı, sürekli Jonas Love konuşuluyordu. Sonra ne oldu bilmiyorum. Sanki o konuşmalar bitti gibi geldi bana, ama tabii benim timeline'ım işte o, belki de ana sayfam değişmiştir. Hala bir yerlerde konuşuluyorsa ben bilmiyorum. Neden konuşuldu? Jonas Love, evet. Neden konuşuldu? Bir kere ben bu şarkıyı ilk dinlediğimde aklımda kalan tek şarkı bu olmuştu. Ve tabii işte ya o bir süreççe böyle her dinlediğiniz şarkıda işte bu ne olur, bu ne olur diyorsunuz. İlk dinlediğimde de ben bu şarkı birinci olur demiştim. Hepsine de Finlandiya'yı öyle dedim. Sonra Danimarka'ya öyle dedim mi? Danimarka'ya demedim galiba. Çünkü Finlandiya'yı önce izlemiştim. Ama Norveç'in ilk başta birinci olacağını çok emindim. Dedim kesin bu birinci olur. Çünkü ilk başta böyle başka bir şarkı beni cezbetmemişti. Ve bu şarkı çok oturmuştu kafamda. Çünkü çok fazla akılda kalıcı. Yani bu şarkıyı dinledim ilk günden bugüne bir gün olsun bu şarkının nakaratını unutmadım. Ya. Çok akılda kalıcı olduğu için çok sevmiştim. Fakat tabii neden konuşuldu? Çünkü Jonas Love'un tarzı bir sürü insana benzetildi. Öncelikle Maneskin. Çok Maneskin tarzına dediler. Maneskin'i ben bilmiyorum arkadaşlar. Tabii ki tipini biliyorum da. Fakat beni çekmiyor, beni almıyor. Benim tarzım değil. O yüzden bilmiyorum. Sonrasında benim eşim Offspring'le çok benzetti tarzını. Onu da bilmiyorum ben. Baktık, evet benziyor. İşte sonra ben de bu şarkının nakaratını çok şeye benzettim. Adele'in şarkısı. O şarkı neydi? Bir yerden sanki oraya gidecekmiş gibi. Yani sonuç olarak finalde Jonas Love herkese benzetildi ama kendine benzetilmedi. Fakat ben araştırırken şöyle bir şey gördüm. Daha önce bir grubu varmış. Tam 3 tane şarkısını buldum ve biraz da Tommy Cash kafalarına da benzettim onun klibini falan. Yani diyeceğim bu ki arkadaşlar, Jonas Love herkese benziyor ama kimdir, nedir? Onu çok anlayamadım. Evet, vokalist olarak Shuffle Baby'nin vokalisti olarak müzik kariyerine başlamış. O kadar. Daha fazla bir bilgi elde edemedim. Evli, bir oğlu var falan filan. Şimdi kendisini dinleyelim, izleyelim.
Ya tam içimden geçen şu an. Tam diyecektim ki şu saçsız abi. Şey de çok önemli arkadaşlar. Sadece siz değil yani. Sadece sanatçı değil. Sahneye koyduğu insanlar da çok önemli. Ve çok iyi tercihler yapmış. Şu saç olmayan abi yaşıyor o sahneyi. Ve o kafasına dokunma hareketi süper olmuş. Arkadaşlar şimdi ben bu şarkıyı çok sevdim. Ben Jonas Love'ı da çok sevdim ve sahnenin enerjisini de çok sevdim. Bu şarkı birinci olsa üzülmem, öyle söyleyeyim size. Fakat işte bu şarkıya karşı o hevesim nerede kırıldı? Benim eşim, ilk başta söylemiştim, bilmeyenler için tekrarlayayım, müzisyen ve haliyle o teknik olayları daha iyi biliyor. Ben teknikleri kaçırıyorum bazen. Ben sadece kulağıma hoş gelen, gözüme hoş gelen şeyleri değerlendiriyorum, onları söylüyorum. Teknikleri kaçırıyorum. O da Jonas Love'ın ve bu şarkının yeterince özgün olmadığı ve çok fazla yerden alınmış olduğu için işte birkaç yerde böyle çıkmasını beklemiş o ve o çıkışları yapmamışlar. O yüzden bu şarkının çok da bir puan almayacağını söylüyor. Fakat benim nazarımda öyle değil. Yani wow, muhteşem, harika bir şarkı değil. Evet, fakat şarkı güzel bir şarkı. Adamın sesini ben çok sevdim. Ben bir kusur duyamadım sesinde. Bence hiç rahatsız etmeyen ve çok tatlı, çok enerjik bir sesi var. Aynı zamanda sahnesine bayıldım. Bence Eurovision'da bu sene en eğlendirecek sahne bu olacak, görürsünüz. Çünkü sahnedeki her birey çok eğleniyor ve eğlendiriyor. Jonas da aynı şekilde çok profesyonel biri mi bilmiyorum ama inanılmaz profesyonel görünüyor sahnede. O izleyiciyle girdiği diyalog, iletişim, sahneyi alma gücü. Ben bayıldım. Alt sıralarda olabilir belki de, bilmiyorum. Ama benim gönlümce bu şarkı 6, 7, 8 oralarda olmalı. Dediğim gibi birinci bile olsa hiç üzülmem. Bence çok okey ya. Ya ben çok sevdim. Bir şeyi belki özenerek, işte bir şeylerden böyle esinlenerek bir şey yapıyorsunuz. Ama o yaptığınız şeyin de iyi olması da önemli ya. Ne yaptıysa, eğer öyleyse bence çok güzel yapmış. Ben çok sevdim. Başarılar diliyorum. Merakla bekliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Bir sonraki videolarda farklı ülkelerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve artık şu Eurovision'da bir an önce gelsin. Gerçekten çok merakla bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Az kaldı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.